Servus arkadaşlar. Tır şoförlüğü kariyer yapmak mümkün mü? Bugün bunu konuşacağız. Birçok kişi tır şoförlüğünü sadece yük taşımak olarak görüyor. Ben de ilk başladığımda öyle görüyordum. Ama artık bir yılı tamamladım burada Almanya'da. Ben bu mesleği sadece Almanya'da yaptım. Almanya'da bir yılda gördüklerim, yaptıklarım, duyduklarım ve bu mesleğin içine girdikçe çok daha fazlasını olduğunu fark ettim. Sadece direksiyon başında yük teslim etmek olmadığını fark ettim bu mesleğin. Gelişme fırsatını sunduğunu ve terfi fırsatını sunduğunu fark ettim. Yani. Almanya için konuşuyorum arkadaşlar. Almanya'da bu mesleği gerçek bir kariyere dönüştürmek mümkün. O yüzden çayınızı, kahvenizi alın. Bu videoyu öyle izleyin. Benim tavsiyem. Ve videonun başında hemen yine güzel bir hatırlatma yapıyorum. Desteğiniz için videoları beğenmeyi, içinizden geliyorsa bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Almanya'da tır şoförü olarak kariyer yapmak gerçekten mümkün mü? Bugün beraber bunu öğreneceğiz. Şimdi neredeyim ben arkadaşlar? Her videonun başında bunu sizi bilgilendiriyorum. Tamam abla, takip edeceğiz. 6 kilometre. Neredeyim? 7 numaradayım. Nürnberg'e doğru gidiyorum. 6 numaraya bağlanacağım birazdan. 76 kilometre sonra. Haftayı kapatmaya gidiyorum. Arkamda yük olarak fazla ağır bir şey yok. Bir tren tekeri var. Bir tane havalandırma var. Motor soğutma ile ilgili bir parça diye düşünüyorum havalandırmanın. Öyle ya da klimadan alakalı bir şey de olabilir. Bir de tren kapısı var. Bunları garaja bırakacağım ve haftayı kapatacağım yani. Mesleğin gerçek güvencesi. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Lojistik bana kalırsa dünyada bir ülkenin bel kemiği. Bu sektör olmazsa bu ürünler A noktasından B noktasına gitmez yani. Almanya'da zaten acayip önemli, durmadan sürekli hep tır var zaten otoyollarda. Bütün ülkeler için konuşuyorum. Bence ekonominin bel kemiği yani. Çünkü bu ürünler gidecek, müşteriye ulaşacak ya da rafa ulaşacak, satılacak, bir döngü olacak yani. O yüzden bu sektör ekonominin bel kemiği diyebiliriz yani. Taşımacılık durursa hayat durur kısacası. O yüzden bu kadar hareketli bir sektörde Almanya'da her zaman bir tır şoförüne ihtiyaç var yani nitelikli olarak. Benim çevremde de bu işi yıllardır yapan, deneyimli olan, yeni başlayan, buraya göç etmiş birkaç insanla ve birçok insanla da burada tanıştım yani. Almanya'da sistem istikrarlı çalışıyor arkadaşlar. Burada bir düzen var, bir sistem mevcut. Bu da bu mesleği seçenler için ya da bu mesleği yapanlar için meslek güvence anlamına geliyor. Hani burada işten çıkarılırım ya da bir şey olur ya da firma battı. Aman Allah göstermesin, kimsenin başına gelmesin. Bir şeyler oldu ya da anlaşamadın, illa iş bulursun yani. O yüzden kafan her zaman rahat oluyor gerçekten. Yani aç kalmazsın. Çünkü bu ürünler her zaman A noktasından B noktasına gidecek yani. Bu arada buradan Deutsche Bahn sorumlusu İsmail Bey'e sesleniyorum. Kendisi bizzat istedi. Konuyu dedi YouTube'a taşırız dedim. Sıkıntı yok. Şimdi abi bu tır düz gitmiyor. Söyleyeyim yani. Bu artık 3. 4. kez servise gidecek. Ya başka bir servise gönderelim. Baksınlar, bu sorundan kurtulalım. Ben de kurtulayım, sen de kurtul. Kafamız rahat olsun abi yani. İşine karışmak gibi olmasın. Yeter artık yani. Bir aydır bu tırı düz gitmesini yapamıyor yani o servis. Eleştiriyorum buradan o servis artık. Yeter. Ya da sir, bu işi başka türlü de çözebiliriz. Yeni yılda gelecek yeni bir tır varsa onlardan bir adet bana verirsen gayet süper olur. Kafam rahat olur. Senin de kafan rahatlamış olur. Benden kurtulmuş olursun. İşimize gücümüze bakarız yani sıkıntısız bir şekilde.
Şimdiden teşekkür ediyorum İsmail Bey bunu yaptığınız için. Kolay gelsin. Bu arada da tüm EC Doçaban çalışanlara da buradan selam olsun. Kazasız belasız sürüşler diliyorum meslektaşlarıma. Maaş, sosyal haklar ve yaşam kalitesi. Maaş konusu arkadaşlar her meslekte olduğu gibi bu meslekte de en çok merak edilen sorulardan birisi. Almanya'da ortalama bir tırcının, kamyon şoförünün maaşı arkadaşlar 2500 netto ile 3500 netto arasında değişir. Bu Steuer 1, Steuer 2, Steuer 3, Steuer 4, Steuer 4. Yani tüm vergi sınıflarının dahil ortalamasını söylüyorum ben size. Çok basit bir şey yapabilirsiniz. Google'a LKW-Fahrer Gehalt yazdığınız zaman zaten size Google'da otomatik bir sonuçlar gösterecek yani. Bunu ben kendi kafamdan uydurmuyorum. Piyasa bundan dönüyor. Tahmin edebiliyorum şu an gelecek yorumları. İşte bu paralar alınmıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem ne oluyor, öyle oluyor, zartur. Yani arkadaşlar aylık 100 euroya biz bu mesleği, aylık 100 euroya ben bu mesleği burada mı yapıyorum yani? Bu kadar da olmaz yani. Kendinizi bu kadar düşürmeyin yani. Az araştırın, ona göre gidin. Ben de araştırıp da size bir şeyler söylüyorum. Ha, benim kazancımı sormayan arkadaşlar, Almanya'da herkesin şirketle yapmış olduğu özel bir sözleşme var. Bunu üçüncü şahıslara paylaşmak yasak zaten. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Hiçbir zamanda bir kişiye maaş sorulmaz. Almanya'da zaten kimse kimsenin maaşını sormaz yani. Ben Türkiye'de en çok çıkıyor karşıma işte. Ne yapıyorsun Mehmet, ne iş yapıyorsun? O kaç para kazanıyor? Hemen bu muhabbetlere giriliyor. Burada o yok arkadaşlar. O yüzden de sormayın. Ben size genel bir ortalama söyledim zaten şu an. 4000 euroya kadar da çıkabilirsiniz. İşte ADR olur. Özel taşımacılık yaparsınız. İşte ağır, uzun, rüzgar gülü gibi bu tarz şeyler. Çünkü bunlar genelde gece oluyor. Onların kazançları farklı yani. Ha, hedeflerim arasında bir rüzgar gülü taşımak var. Yani istiyorum. Onu da bir YouTube'a çekmek istiyorum. Meraklıyım yani. Çünkü kendimi denemek istiyorum. Merak ediyorum. Zorlanmayı, yeni bir şey öğrenmeyi. Nasıl gidecek, nasıl oluyor? Merak ediyorum yani bu ağır, uzun böyle yükleri taşımacılığı. D-Max'te izliyorum, ilgimi çekiyor yani. Kendimle bizzat deneyimleyip yapmak istiyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda nasip olur. Bu arada arkadaşlar Almanya'da uzun bir aradan sonra ilk defa sonbahar böyle rengarenk. Direkt ağaçların yaprakları düşmedi. Böyle renkli renkli oldu. Gayet güzel bir görüntü var yani. Vay. Bunun dışında zaten sigortan, tatil parası, primler falan bunlar sistemin bir parçası. Otomatik olarak geliyor. İşe başladığınız zaman konuşuyorsunuz zaten. Almanya'da her meslekte tatiller 1 ay arkadaşlar. Yani 6 hafta cumartesi pazar sayılmıyor. Bunun bilgisini vereyim. Noel bonusu yaptığın şirketle anlaşmaya bağlı. Her şirkette değişiyor. Bazı şirketlerde var, bazı şirketlerde yok. İşini düzgün yaparsan her meslekte söylüyorum. Ama yine tırcılık mesleğinde konuşayım. Şimdi diğer mesleklere bir deneyimleyemediğim için her mesleğe girmeyeyim. Düzeltiyorum burada tırcılık için. Kafan rahat olur. İşini düzgün yaparsan hiçbir zaman da aç kalmazsın. Bir de bu var arkadaşlar. Burada çalışırken sadece para kazanmıyorsun. Yaşam kalitesi kazanıyorsun. Burada mola yerleri düzenli, temiz, düzgün. Ha tabii bu Polonyalı şoför, Polonyalı plakalı, Litvanyalı plakalılar biraz Almanya'yı işgal etse de bize yer bırakmasa da yine de kendimize yer buluyoruz yani bir şekilde. Yine de güzel. Bir de parkları biraz da temiz kullansa bu arkadaşlar gayet güzel olacak. Bir tek ufak tefek sıkıntı o var yani. Burada sabah kalktığında işin belli, yükün belli, gideceğin rota belli, teslim edeceğin saat belli. Bu düzen insanı yormuyor gerçekten arkadaşlar. Sadece Almanya'nın bitmeyen yol çalışmaları ve yol çalışmalarından kaynaklı trafik, staular biraz sinirleri geriyor açıkçası yani. Türkiye'deki gibi bugün ne olur, bu yükü alırım, teslim ederim, kaç gün yatarım, almazlar mı? Böyle dertler yok arkadaşlar. Yükü almadığı zaman hemen alternatif başka yere illa bir şekilde teslim edilecek bir alternatif oluşturuyor yani burada. Bir yükle bir hafta geçirmezsin. En fazla sorun olur.
Bir sonraki sabah mutlaka indirirsin yani. Sorun çözülür yani. Başıma geldiği oldu yani. Beklediğim de oldu. O yüzden söylüyorum. Öyle bir hafta bir yükle yatmadım yani. İnşallah da yatmam. Büyük konuşmayayım. Bizim buradan firmadaki disponetlere selam olsun. Gerçekten bu konuda işlerini düzgün yapıyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Eğitim, kod 95 ve mesleki gelişim. Birçok kişi Almanya'da tır şoförlüğünü geçici meslek olarak görüyor. Geçiş aşamasında kullanırım, belli bir yıl çalışırım, sonra bir mesleğe yönelelim diye bırakıyor. Ama bu bir hata arkadaşlar. Ben de öyle düşünüyordum ilk başta. Burada itiraf edeyim. Belli bir yıl yaparım, sonra başka bir şeye yönelirim. Ama bir yılda bu mesleğin öyle olmadığını gördüm. Burada birçok fırsat var. Çünkü burada bir sistem var yani. Seni sistem geliştirmeye teşvik ediyor. Tabii tercih sana kalmış. İstersen ben ömür boyu sadece teslim ederim, tır şoförü olurum diyorsan o ayrı bir konu. Ama ben ofise geçerim, zamanla ben yoruldum diyorsan öyle imkanlar da mevcut. Kod 95 eğitimi veren olabilirsin. Belli sınavlar alırım. ADR eğitim veren olabilirsin. Sürücü kursunda öğretmen olabilirsin. Tır şoförü adaylar, yeni adaylar yetiştirebilirsin. Sonra yük güvenliği ile alakalı belgeler alıp maaşını arttırabilirsin. Yük güvenliği eğitimi verebilirsin şirketlerde. Bunların da eğitimi var. Yani seni her yeni bir belge bir adım öne çıkartır diğer şoförlerden. Burada belge, sertifika alacaksın. Biliyorum demeyeceksin. Kanıtlayacaksın bunu. Kanıtladığın an her zaman bir adım öndesin. Yani ADR'n varsa zaten ekstra ona göre alıyorsun. Başka dil biliyorsan zaten ona göre ekstra yine para alma şansın var. Uluslararası arasında çalışıp daha iyi paralar da kazanabilirsin. Bu artık tercihe giriyor işte. Burada Türkçe bilmen de avantaj, İngilizce bilmen de avantaj, Rusça bilmen de bir avantaj. Yine burada hadi dil konusu açılmışken bugün bir yorum geldi. Almanya'da tır şoförlüğü için dil şart mı arkadaşlar? Bana kalırsa bak en kötü A2 bilmeniz gerekiyor. Bunun nedeni de fabrikaya gittiğiniz zaman en azından anlaşmanız gerekiyor. İşte ben geldim, indirme yapacağım, yükleme yapacağım ya da rampa söyleyecek size, rampaya gideceksin. Yazılı olmuyor. Biraz konuşarak pratik daha iyi, sizi bir adım öne çıkartıyor yani. O yüzden en kötü Almanya'da tır şoförü yapacaksan A2 bilmek zorundasın. Bunun da altını çizeyim burada. Kısacası tır şoförlüğü burada statik bir meslek değil arkadaşlar. Kendini geliştirdikçe maaşında, konumunda değişir. Kısa ve özet. Kariyer basamakları ve terfi fırsatları. Burada arkadaşlar tır şoförü olarak başlayıp zamanla filo sorumlusu, eğitmen olan, kendi sürücü kursunu açan, sonra kendi tırını alıp girişimci olan, zamanla da kendi lojistik firmasını kuran kişilerin hikayesini duydum yani. O yüzden sadece tekrar söylüyorum, sadece direksiyonun başında oturup mal teslim etmek olarak görmeyin yani bu mesleği. Bu mesleğe ilgi duyuyorsanız, yapmayı düşünüyorsanız. Şirket içinde yükselme imkanları oluyor. Sonra ya da kendiniz sürücü kursunu açabilirsiniz ya da öğretmen olabilirsiniz, eğitmen olabilirsiniz. Birçok fırsat var yani. Hatta bazı firmalar arkadaşlar yıllar içerisinde zamanla iyi çalışırsanız feedback'iniz iyiyse firmalar destek verip kendi tırınızı alıp o firmanın altında da çalışabilirsiniz yani o firmanın yüklerini devam edebilirsiniz. Böyle Almanya'da birçok Alman bu şekilde bu mesleği yapıyor yani. Adam sadece çekiciyi alıyor, dorse firmadan, ona göre bir anlaşmalar oluyor arada. Adam artık kendi tırıyla çalışıyor. Çalıştıkça ona göre para kazanıyor. Ona göre biraz daha iyi kazanıyor yani maaşından. Ona göre bu riske giriyor. Firmada işte sigorta, prim, tır bakım şeylerinden kurtuluyor yani. İşte izin parasıdır, bilmem ne, tazminat, bu olaylardan kurtulmuş oluyor. Bir şekilde herkes kazanıyor yani, iyi ve kötü. Günün sonunda en kötü yıllar sonra ilk önce direksiyonun başında başlayıp sonra bir bakmışsın kendi işin patronu olursun ama yine direksiyonun başında olursun. Kendi tırını sürersin.
Ya da daha da büyütebilirsin. Artık bundan sonrası kısmet karşınıza çıkan fırsatlara kalmış yani. Bu işi ciddiyetle yaparsanız yıllar içerisinde iyi bir kazanca sahip olabilirsiniz. Ya da iyi bir yaşama, iyi bir geleceğe diyeyim. Almanya ve Avrupa deneyimi. Almanya'da tır şoförlüğü sadece ülke içi değil arkadaşlar. Zamanla birçok Avrupa ülkesine de mal teslim edebilirsiniz. Bu da size ekstra deneyim sağlar. Almanya'nın komşuları zaten biliyorsunuz, yakın birçok komşusu var. Danimarka, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti. Bu ülkelere ben hangilerine gittim? Çek Cumhuriyeti'ne gittim. İsviçre'ye gittim. Başka uzak Fransa'dan geçtim. Fransa'ya teslimat yapmadım. Portekiz'e de gittim. Slovanya'ya da gittim. Avusturya üzerinden de geçtim. Bir dakika şu tünelden çıkayım. Karanlık oldu etraf. Ya şöyle aydınlık oldu. Bir bakıma bu ülkeleri gezdikçe yollara hakim oluyorsunuz. Haritasını ezberliyorsunuz. Almanya'nın haritasını zaten ezberliyorsunuz zamanla. Ben bir yıl içinde bütün Almanya'yı neredeyse dolaştım artık yani. Az çok kafamda hangi otoyol nereye bağlanıyor, bağlantı kurabiliyorum yani. Ha, diğer ülkeleri görmeniz size ne sağlıyor? Farklı yollar, farklı kültürler ekstra bir deneyim sağlıyor yani. Tecrübe kazanıyorsunuz. Evrak işi yapıyorsunuz. Gümrük işi yapıyorsunuz. Bunların tecrübesini kazanıyorsunuz yani. Ben geçenlerde İsviçre'ye gittim, Basel'e. Aman Allah'ım, öyle bir şey yok. İlk defa gittiğim için çok çile çektim. Şimdi kağıtlar verdi. Parka tırı park ettim. İçeri gittim büroya. Bir belge dolduracaklar. Sadece mühürü vuracaklar bak yani. İsviçre deyince olağanüstü bir Türkiye-Bulgaristan geçişi gibi algılamayın. Gayet kolaymış yani. Neyse içeri gittim. Böyle gösterdim dedim. Sonra dedi ki bunu kabindeki memurlar yapacak. Çıktım Park Platz'tan tekrar gittim. Kabindeki memurlara geldim. Bunlar dedi ki büro yapacak. Tekrar çıktım sınırdan. Tekrar girdim Park Platz'ta. Büroya gittim. Kabindeki memur böyle dedi dedim. Bunları dedim sizin doldurmanız gerekiyormuş. Şaşırdı falan. Doldurdular, mührü vurdular işte. Sonra ben yine tıra geldim, bindim. Sonra direkt İsviçre sınır kapısına yöneldim. Girdim. Adam dedi ki yanlış gelmişsin. Nasıl yanlış gelmişim dedim. Belgeleri doldurduk işte. Yok dedi. Bunu dedi ilk önce Almanya'ya gireceksin, sonra buraya geçeceksin. Bir daha yok dedi, yanlış gelmişsin. Sonra bir daha geri gittim. Geri çıktım. Yolu kapattılar. Sonra sağdan çıktım, tekrar sınıra girdim. Son girdim baştan. Yaptılar bu sefer evrakları. Sadece evrakları kontrol ettiler, mühürleri vurdular, sonra devam ettim. Ve İsviçre'ye, Basel'e gittim. Yani İsviçre'ye en fazla 3 kilometre girdim, 3 kilometre çıktım. Bana tam bu 2 saate mal oldu. Çıldıracaktım yani. En sonunda dedim birisi düzgün söylesin de en azından. Ama ne oldu? Tecrübe edinmiş oldum. Bir dahakine gittiğimde artık ne iş yapacağımı biliyorum direkt. O oraya yönlendirse bile yapmıyorlar diyeceğim. Lütfen burada yapın. Ben direkt gideyim, çıkışımı yapayım. Bu kadar basitmiş yani. Son olarak da işte dil öğrenmek, yeni yerler görmek, yeni sistem, yeni yollar. Bunlar size ekstra bir tecrübe katıyor ve özgüveniniz artıyor ister istemez. Yarın öbür gün oralara gittiğinizde gezmeye ya da bu yollardan geçerken kafanızda şunu diyorsunuz. Aa, ben buradan tırla geçmiştim, bu yolu biliyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Ben şu an Köln'e gitsem hiç gitmedim gezmeye ama Köln'ün içinde gezdim bayağı bir tırla. Bizim işimiz doçaban olduğundan dolayı hep şehir içleri. Gayet az çok biliyorum yani. Benim için en güzel tarafı bu oldu. Devamlı her gün yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bilgilere sahip olmak. Her yeni bir rota, her yeni bir yük, yeni bir sorumluluk demek. Ve yeni bir tecrübe. Sosyal yaşam ve saygı. Almanya'da şoförlük saygı gören bir meslek arkadaşlar. Benim birkaç komşum hariç. Çünkü insanlar biliyor ki tır şoförleri olmasa bu ürünler
taşınamaz, istenilen noktaya ulaşılamaz. İstenilen noktaya ulaşamaz. Çünkü insanlar biliyor ki o marketteki ürünler, işte giyim mağazasında, her yer için geçerli. Birçok dalı da sayarım. Tır şoförleri olmasa bu ürünler taşınamaz, istenilen yere ulaşamaz arkadaşlar. Ha, benim komşularıma gelirsek arkadaşlar, şimdi buraya bir yere fotoğrafı eklerim. Ben arkadaşlar Almanya içinde uzun yol taşımacılığı yapıyorum. Yani Fernverkehr. Pazar gece çıktığım zaman cuma gününe kadar tırın içindeyim. O yüzden de aracımı eşime bırakıyorum. Eşim kullanıyor. Ben de bizim orada sanayi bölgesi var. Bazen de bizim evin oradaki park platz'ı kullanıyorum yer olmadığı zaman. Şuraya bir yer resmi eklerim. Neymiş efendim? Kaldırıma doğru park etmişim. İnsanlar yürüyemezmiş, geçemezmiş. Birçok kez beni şikayet etmişler şirkete. Mail atmışlar. Genel olarak araçların herkes öyle park ediyor ve geçmeye de yeterince yer bırakıyorum zaten. Hatta komşumla görüşmüştüm bu konuyu, söylemiştim. Hani biraz dedim saygı bu yüzden. Ama genelde zaten buraya tercih etmiyorum park etmeyi. Tamam dedim, bundan sonra park etmem buraya dedim. Fazla tartışmaya girmedim. Ama arkadaş daha önce beni defalarca şikayet etmiş durmuş yani. Buradan da komşuya selam olsun yani. Onun suratına dedim yani, biz olmasak dedim o marketteki ürün dedim bisikletle gelmiyor dedim o markete yani de. İşte kime ne anlatıyorum. Başıma da böyle bir olay geldi yani. Bunu da şimdi paylaşayım sizlerle. Sosyal yaşam arkadaşlar. Yani hafta sonu evdesiniz. Tatillerde evdesiniz. İsteğinize göre günlük turlar da var. Her gün eve de gidip gelebilirsiniz. Ben gibi de çalışabilirsiniz. Yani neyi ne zaman yapacağınızı biliyorsunuz. Sistemli yani. Hafta sonu kafanız rahat. Tırı bıraktığınız an bitti. Tatil modundasınız. Geçmiş olsun. Cuma'dan da işinizi verirler. Pazartesi ne iş yapacağınızı, kaçta çıkacağınızı, nereye gideceğinizi ve hangi dorsayı alacağınızı bilirsiniz. Bu kadar basit yani. Ben çok şehir içi teslimat yaptığım zaman, mesela sinyal attığım zaman, tepe lambalarını yaktığım zaman ya da tepe lambalarını yakmasam bile sinyal attığım zaman diğer şoförler hemen anında yol veriyor, sağa sola kaçıyor veya duruyorlar yani. Türkiye'deki gibi hadi be kardeşim bir dönemedin dat korna yok yani burada. O yüzden saygı gören bir meslek yani. Bu arada arkadaşlar ben tempomatla ve takip mesafesiyle sürüyorum şu an. O yüzden freni de otomatik yapıyor. Gazı da otomatik veriyor. Takip mesafesini de otomatik ayarlıyor. Ama öndeki arkadaş dörtlü yakmadı. Ben hissettim yavaşlayacağını. Hemen yaktım dörtlüyü. Arkayı uyardım yani en azından. Çünkü yol çalışmasına girdik işte. Almanya'nın bitmeyen yol çalışmaları. Saygı zamanla seni işe motive ediyor arkadaşlar. Stres yaratmıyor diğer sürücüler sana. O yüzden rahat bir şekilde bu tırı sürüyorsun. Ve ben de bu sistemin parçasıyım diyorsun ve insanlara istedikleri ürünleri ulaştırdığımdan dolayı mutluyum diyorsun. Ben hatta her teslimat yaptıkça hoşuma gidiyor. Bir görevi tamamlamış gibi hissediyorum kendimi. GTA'daki gibi mission complete. Saygı ve para kazanıyorsun. GTA San Andreas'te öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok tuhaf bir benzetme oldu ama ben öyle hissediyorum yani. Ürünü teslim edince benim üstümden çıkınca ben rahatlıyorum yani. Evet, sonuç olarak arkadaşlar Almanya'da tır şoförlüğü geçici bir meslek değil veya geçici bir iş değil. Sabırlı ve disiplinli olursan, öğrenmeye açık olursan uzun vadeli bir kariyer fırsatı ya da bir kariyere dönüştürebilirsin. Zamanla kendi tırını da alabilirsin, girişimini yapabilirsin ya da zamanla eğitmen de olabilirsin. Kendi sürücü kursunu da açabilirsin. Bu artık yıllar sonra senin kararına kalmış bir şey. Tecrübe edindikçe, öğrendikçe nasıl bir yol izleyeceksin. Ya da dersin ben böyle mutluyum. Sadece tırını sürersin. Emekli olana kadar sürersin yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer arkadaşlar bu mesleği yapmayı düşünenler varsa, bu meslek hakkında bilgiler araştırıyorsa destekleri için bu videoyu beğenmeyi ve bir de yorum yazmayı unutmasınlar. Video öne çıksın.
Ben de biraz yıl sonuna kadar bir hedefim olan 2000 aboneye ulaşayım. Şu an 1600'lerde falan geziyorum. 420 kişiye ihtiyacım var. Desteğiniz için lütfen beğen tuşuna ve abone değilseniz abone olmayı ve içinizden geliyorsa yorum yapmayı, eğer içinizden geliyorsa arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki yolda görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun. Ben de haftayı kapatmaya gideyim. Görüşürüz.